Amazon'da ürün satmak istiyorsun ama markan yok mu? Markasız ürünlerle satış mümkün ve kâr edilebilir. İlk adım doğru uzantıları ve stratejiyi tanımak. İşte markasız satışa başlayanların bilmesi. Merhaba arkadaşlar. Amazon'da markasız ürün bulma konusunda bir çeviri açacağız. Bu konuda size ilk önce hangi programları kullanacağız onları anlatacağım. Bu üç ücretsiz programı muhakkak kullanmamız lazım. Hani herhangi bir ücreti yok. Bununla birlikte başlayabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar, Amazon'a yeni başlayanlar için hesabını ısıtma, içinden yeni ürün bulup sıkıntısız alıp getirmek için muhakkak gerekli olan markasız ürün bulup Alibaba'dan getirip satma konusunda muhakkak bu programlar gerekli. Birinci videoma bu şekilde bu programları tanıtımla başlayacağım. Şimdi başlayalım. Mesela 3 tane ücretsiz ürün, onları şuradan uzantılardan göstereyim. 1. Alibaba için görsel arama. Hatta şunları daha detaylı göstereyim. Alibaba için görsel arama uzantısı muhakkak olması gerekir. İkincisi Helium 10. Bunun ücretsiz sürümü de yeterli. Ücretli sürüm almak isterseniz ayrı bir konu. Daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama ücretsiz sürüm yeterli bizim için. Üçüncüsü de Cellular Sprite'ın uzantısı. Bu da ücretsiz bir sürüm. Yani bunu da kullanmamız gerekir. En çok bu işimize yarayacak ve Alibaba görsel arama bu işimize yarayacak. Bunlar nasıl işimize yarayacak onları göstereceğim. Bunların ayarlarını nasıl yapacağız? Onları göstereceğim. Mesela Amazon Kanada'da araçlar sekmesi. Mesela buradan bir deneme yapalım. Cellular Sprite'ın uzantısı. Bakın, mesela Asin marka satıcı Amazon Kanada satıyormuş. Eee, Konumu birinci sayfa dördüncü konumdaymış. Dördüncü sıradaymış. Yani satış grafiğini ücretsiz sürüm göstermez. Hasılatı göstermiyor tabii. FBA ücretlerini gösteriyor. Boyutlar, paket ağırlıkları ve benzeri birçok şey var. Yalnız burada yapmamız gereken ilk başta ayarlar var. Bunların hepsini görmek bizim için çok uygun değil. Ayrıca bilgisayara da bir yük olur. Sayfayı açtığımız zaman bilgisayar bunu açabilmek için çok uğraşır. O yüzden bunları biraz daraltmamız lazım. Buradan sağ üstten bu 3 noktaya geldiğimiz zaman bunların bazılarını kapatacağız. Mesela bizim için ne gerekir, neler kapatacağız onlara bakalım. Marka olması gerekli. Yerine getirme, FBA, FBM mi olması gerekli. Arama sıralaması. Arama sıralaması ya olsa da olur, olmasa da olur. Mesela 30 günlük hasılat. Bu zaten ücretsiz sürüm bunu göstermez. Buna gerek yok. Hasılat gerek yok. Şimdi kapattık. 30 günlük satılan birimleri kapattık. Arama sıralamasını da kapatalım. Hasılatı da kapatalım. Gördüğünüz gibi biz kapattıkça sağdaki sekmelerde bu ayrıntılar teker teker kapanıyor. Kâr marjını da kapatalım. Fiyat kalabilir veya fiyatı da kapatalım. Zaten üstte fiyat yazıyor. Bunu da kapatalım. Varyasyon gerekli olur, bu dursun. Ürün boyutları gerekli değil. Paket boyutları gerekli değil. Anahtar kelimelere gerek yok. Anahtar kelimeler. Satıcı ismi kesinlikle gerekli. Satıcılar gerekli. Sıralamasına gerek olmayabilir. Bu zaten ücretsiz sürümde gösterilmez. 30 gün satış adeti. FBA ücretleri size bağlı. İsterseniz kalsın, isterseniz kapatabilirsiniz. Ben kapatıyorum. Varyasyon sayısı kalsın. Kupon gerekli değil. Derecelendirme gerekli. Kalsın bu. Ürün ağırlığına gerek yok. Paket ağırlığına gerek yok. Basman tarihi önemli, kalsın. Anahtar kelimelere gerek yok. Anahtar kelime dağılımına gerek yok. Buna gerek yok. İlgili ürünlere de gerek yok. Anahtar kelime gerek. Alibaba gerek yok. Küresel satış, madde işaretleri, bunlar hiçbirisi gerek yok. Bunların hepsini kapatabiliriz. Bakın kapattık. Şimdi tüm ayarlarımız bu şekilde olursa
Daha bilgisayarımız daha hızlı çalışır. Yani bu uzantılar daha hızlı açılır. Bilgisayarımız donma yaşamaz. O yüzden ayarları bu şekilde yaparsak çok daha iyi olur. Şimdi bakalım daha önce ne kadar kalabalık bir ekran vardı. Şimdi düşürdük. Bizim için marka ismi, satıcı kim satıyor, kaç tane satıcı var. Bunlar önemli. Bakın satıcılar bir tane. Bakın FBA satıcı bir tane, satıcı iki tane, FBA bir tane varyasyonu var. 3.3 puan almış. Bu ürün 11. ayın 6'sında 2023'te listelenmiş. Asil numarası burada. Bunlar bizim için yeterli şu an için. Gördüğünüz gibi Cell Sprite. Şu Pulse'la bu Helium'un. Yani bunu kaldırabiliriz. Buna gerek yok. Zaten üstte Cell Sprite'ım var. Bu bende açık kalmış. Bunu kapatabiliriz. Helium'u sadece şey için kullanacağız. Fiyat hesaplaması için. Şimdi Cell Sprite'ı burada geçtik. Şimdi gelelim Amazon görsel arama. Mesela buradan bir ürün seçelim. Ne olsun? Mesela bu olsun. Bu ürünün içeriğine girelim. Bakın gördüğünüz bu ürün. Ben bu ürünü Alibaba'da bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım? Burada uzantılarda Alibaba görsel arama açık. Bakın buraya geldiğiniz zaman bu ürünü direktmen Alibaba'da arıyor. Resimle. Gördüğünüz. İsterseniz diğer sitelerde 1688, Amazon'da, AliExpress'te, eBay'de yani birçok sitede görsel olarak tek tıklamayla aratabiliyorsunuz. Bakın bu ürünün fiyatı Alibaba'da 1 dolarla 3,99 dolar arasındaymış. En minimum sipariş 200 adet. Bunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Geçelim mesela başka bir ürüne. Deneme. Bir tane daha ürün bulalım. Görseli daha belli olan. Markasız bir ürün. Mesela şu ürün. Buna bakalım. Veya hiç içeriğine girmeye gerek yok. Burada ürünün üzerine geldiğiniz zaman bakın burada Ali Price. Buna tıkladığınız zaman direktmen buradan da bir arama yapabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz Amazon'da 9,50 dolar. Alibaba'daki fiyatına bakacaksınız. 0,49 ile 0,71 dolar arası. Minimum sipariş 10 adetmiş. Bu çok önemli bir husus. Yani bu kesinlikle gerekli. Özellikle markasız ürün bulacağız. Bizim konumuz, bizim amacımız burada markasız ürünleri, sıkıntısız ürünleri bulup Amazon, Kanada'da, Avustralya'da veya farklı bir ülkede satış yapmak. Bizim amacımız, tek amacımız bu. Bunun için bu hususlar, uzantılar muhakkak gerekli. Tek tıkla Amazon'daki ürünün Alibaba'daki fiyatı ne kadarmış? Bununla bulabileceğiz. Diğer bir tools ise uzantı ise Helium. Bakın Helium 10 açıldı hemen. Bu ücretsiz bir sürüm. 30 günlük gelir satış göstermiyor. Bak diğer yerler bakın diğer yerler de kapalı. Ücretsiz bir sürüm bu. Burada en önemli kullanacağımız nokta bakın burası. Satış yapmış mı yapmamış mı? PCI kaç? İkincisi gelir hesaplayıcısı. Bunu kullanacağız. Bunun için Helium'un ücretsiz tools'u, uzantısı gerekli bize. Daha sonraki videolarda özellikle markasız ürün nasıl bulacağız, hangi alanlara bakacağız, hangi kategorilere bakacağız, markasız ürün bulurken nelere dikkat edeceğiz, kutusu nasıl olması lazım, ürünün kendisi nasıl olması lazım. Bunları teker teker inceleyeceğiz ve her videomuzda bir tane, iki tane markasız ürün bulacağız. Bunun karlı bir şekilde nasıl satacağız? Bunlara bakacağız. Şunu özellikle söylemek isterim. Herhangi bir Amazon hesabım yok. Amazon'da satış yapmıyorum. Daha önce vardı, kapandı. Bunun detaylarını daha sonra anlatırım. Özellikle sizin rakibiniz değilim. Bu yüzden size hiç kimsenin bilmediği konuları, bilmediği şeyleri, anlatmadığı şeyleri anlatacağım. Yorumlara teker teker yazın. Hepsine cevap vereceğim. Ne öğrenmek istiyorsunuz, ne sormak istiyorsunuz.
Özellikle mesela bu video sizin için güzel miydi, beğendiniz mi? Bunu yazın. Daha sonra video ister misiniz? Beğeni ve yorum yaparsanız ve bunlar benim için uygun olursa ya herkes beğenmiş, güzel olmuş. Daha sonra yeni videolar çekeceğim. Emin olun yeterli beğeni ve yorum gelirse en kısa zamanda yeni video çekerim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.